Merhabalar, Redcan'ın hazırlamış olduğu Mancala oyununu inceliyoruz. Oyunumuz 6 yaş ve üzeri çocuklarımız için uygun olan bir oyundur. Oyunun kazanımları dikkat, mantık yürütme, konsantrasyon ve de stratejidir. Oyunumuzu 2 kişi oynuyoruz. Oyunumuza geçelim. Mancala oyun kutumuzun içerisinden bir adet oyun panelimiz çıkmakta ve toplamda 48 adet taşımız çıkmaktadır. Oyunumuzun içerisinde toplamda 12 tane kuyu, 2 tane hazinemiz bulunmaktadır. Her oyuncunun kendine ait 6 tane kuyusu, 1 tane hazinesi vardır. Şimdi arkadaşlar taşlarımızı nasıl diziyoruz? Her kuyuya 4'er tane taş gelecek şekilde taşlarımızı diziyoruz. Oyunumuzun toplamda 4 tane kuralı vardır. Size kısaca bu kurallardan bahsetmek istiyorum. Oyunumuzda başlangıçta istersek kura yoluyla, istersek de bir tane taşı arkamıza saklayarak bulmaya çalışarak oyunumuza bu şekilde başlayabiliriz. Şöyle hızlıca taşları dizelim. Evet, taşlarımızın dizilimi bu şekilde olması gerekmektedir. Oyunumuz daima her oyuncunun kendi sahasına doğru ilerlemektedir arkadaşlar. Şimdi birinci kuralımız, son taşımız hazinemize gelirse oynama hakkı oynayan kişidedir. Yani şu şekilde olacak. Ben 3 numaralı kuyumu, yani hazineye yakın olan 3. kuyumu hareket ettirmek istiyorum. Buradaki taşların hepsini elime alıyorum ve her kuyuya bir tane taş gelecek şekilde taşlarımın hepsini dağıtıyorum. Dağıttıktan sonra son taşım hazineme geldiği için bir kere daha oynama hakkı bende oluyor ve sonrasında ise yani hazineye yakın olan 1 numaralı kuyumu hareket ettiriyorum. Burada sizlerin dikkat etmesi gereken bir nokta var. Taşlarımı attım. Burada kalan taşları hazineye değil rakip kuyularına devam ediyoruz, dağıtıyoruz. Attım. Şimdi oyun rakibe geçmiştir. İstediği taşı hareket ettirmekte özgür, istediği bir taşı hareket ettirir ve sonrasında oyun bu şekilde akar. Şimdi arkadaşlar ben sizlere ikinci kuralımızı söylemek istiyorum. İkinci kuralımız ise rakibimizdeki bir kuyuyu son taşımızla çift yaparak rakibimizin o kuyusunun içerisindeki taşları almaya çalışacağız. Onu da şuraya ben 3 tane daha taş ilave ederek göstermek istiyorum. Bir tane taşımı attım. Elimde son taşım var. O taşımı da buraya atıyorum. Bu sefer ne olmuş oldu? Ben rakip kuyumu çift sayıya ulaştırdığım için rakibimin çift yapmış olduğum sayısını alırım, hazineme taşırım. Biz burada rakibimizin kuyusunu altladığımız için buradaki taşları alıyoruz ve kendi hazinemize taşıyoruz. Şimdi arkadaşlar bir şey göstermek istiyorum. Oyunumuzda burası önemli bir nokta. Hazinemize yakın olan 1 numaralı kuyuyu daima hareket ettirmemiz gerekmektedir. Niçin hareket ettiriyoruz? Oynama hakkı tekrardan bize geçmesi adına. Şimdi burada benim bir tane taşım olduğu için ben bunu hareket ettiriyorum ve bu sefer ne oluyor? 2 defa hamle yapmış olacağım. Ne yapıyorum? Bir daha bu kuyuyu hareket ettiririm. Sonra tekrardan bu kuyuyu hareket ettirerek bu sefer ne yapmış oldum? 3 defa oyunumu tek bir sırada ilerletmiş olacağım. Şimdi arkadaşlar ben size boş kuyu kuralını göstermek istiyorum. Şu taşımı da şuraya aktardım. Burada ise 5 tane taşımız var. Ben son kuyumu hareket ettiriyorum. Boş kuyu kuralımız arkadaşlar. Kendimizdeki bir boş kuyuyu doldurduğumuzda son taşımızda eğer ki o boş kuyunun karşısında da dolu bir kuyu varsa oradaki taşların hepsini alırız. Taşlarımı şu şekilde ilerlettim. Getirdik. Son taşımız boş kuyuya geldi. Bu sefer ne yapıyorum? Boş kuyunun karşısı dolu olduğu için hem ben buradaki taşları hem de buradaki taşları alıp hazineme taşıyorum arkadaşlar. Şimdi ise 4. kuralımızı söylemek istiyorum. 4. kuralımız bitiş. Şu da şu şekilde olacak arkadaşlar. İlk önce kim taşların hepsini hazinesine taşırsa, rakibinde ne kadar taş kaldıysa rakibindeki kalan bütün taşları alır kendi hazinesine getirir. Yani misal veriyorum ki rakibimiz de şu şekilde taşların birçoğunu aktarmış olsun. Şöyle olsun. Taşlarımız da bu şekilde olsun. Benim taşımın da bir tanesi burada olsun. Ben bu taşımı alırım, buraya aktarırım. Oynama sırası tekrar bende olur. Gelirim bu taşımı buraya aktarırım. Oyun rakibe geçer, aktarır, ilerler. Son taşımı aktarırım ve görmüş olduğunuz gibi benim bütün kuyularım boşaldığı için rakipte kalan bu son 3 taşı alırım. Kendi hazineme götürürüm. Evet arkadaşlar, Mancala oyunumuz bu şekildeydi. Umarım sizler de beğenmişsinizdir ve yararlı bulmuşsunuzdur. Eğer beğendiyseniz ve yararlı bulduysanız beğenmeyi, kanallarımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.